Sağır'ın hasta ziyareti. Anlayışlı ve yol yordam bilen birisi sağır bir adama komşusunun hasta olduğunu söyledi. İyi niyetli adam bu haberi alır almaz komşusunu ziyaret etmeyi düşündü. Öyle ya, komşuluk hakkı bunu gerektiriyordu. Sonra kendi kendisine dedi ki, bu sağır kulakla ben onun sözlerini nasıl anlarım? Hele hasta olduğu için onun da sesi pek çıkmazsa, fakat mutlaka da gitmek lazım. Biraz düşündükten sonra aklına şöyle bir fikir geldi. Tabii ya, hasta ziyaretinde genelde aynı şeyler konuşulur. Dudağını oynar görünce ne dediğini kıyas yoluyla kendiliğimden düşünür ve bulurum. Ey benim mihnete düşmüş dostum, nasılsın derim. O elbette iyiyim yahut hoşum der ve şükürler olsun diye cevap verir. Ben de ne çorbası yedin diye sorarım. O mesela mercimek çorbası diye cevap verir. Ben de afiyet olsun derim. Bu defada hekimlerden kim geliyor, sana hangisi bakıyor diye sorarım. O filan deyince şöyle karşılık veririm. Ayağı çok uğurludur. Geldi mi işin yoluna girdi demektir. Biz de onun kademini denedik. O nerede vardıysa dilekler hasıl oldu. O iyi niyetli adam kıyas yoluyla tasarladığı bu cevapları düzüp koşarak hastaya hal hatır sormaya gitti. Önce nasılsın dedi. Hasta ölüyorum diye cevap verince çok şükür diye mukabelede bulundu. Hasta bu söze hiddetlendi ve canı çok sıkıldı. İçinden bu ne biçim şükür, o bizim kötülüğümüzü istiyormuş, anlaşıldı diye düşündü. Ne yazık ki sağır sözlerini tasarlamış ama yanlış düşmüştü. Sonra ne yedin diye sorunca hasta zehir dedi. Sağır komşu afiyet olsun der demez hastanın öfkesi iyice arttı. Sağır adam bundan sonra da tedavi için hekimlerden kim geliyor diye sordu. Bu kez de hasta öfke içinde hadi be defol Azrail geliyor diye cevap verdi. Sağır adam bunun üzerine ayağı pek kutludur, sevin, neşelen diye teselliye devam etti. Sonunda sağır adam şükür böyle bir zamanda hal hatır sorup komşuluk hakkını gözettim diye sevinerek komşusunun evinden ayrıldı. Zararın ta kendisi olan o işi kâr zannetti. Hastanın ise üzüntüsünün sınırı yoktu. Adeta kahrolmuştu. Bu benim düşmanımmış. Onun cefa madeni olduğunu bilmiyormuşum. Bugüne kadar da anlayamamışım diyordu. Hatırına onlarca kötü şeyler geliyor, komşusuna türlü türlü haber göndermeyi kurguluyordu. Hal hatır sormak, gönül almak ve teselli etmek içindir. Halbuki bu hatır sorma değil, moral bozmanın ta kendisiydi. O, bir hastaya iyilikte bulundum, hatırını gözettim, komşuluk hakkını yerine getirdim diye rahatlamıştı. Aksine hastanın gönlünde bir ateş alevlendirdiğinden, kendisini de yaktığından habersizdi. Sonuçta yapılan kıyas hatası yüzünden 10 yıllık dostluk bir anda yıkılıp gitmişti. İşte nice bulanık şeyler vardır ki bazen biz de onları saf ve berrak sanırız. Tıpkı o sağır adam gibi.